Arkadaşlar hepinize merhaba. 2025-2026 yılının en iyi kışlık lastiğini birlikte inceleyeceğiz. Test verilerini ADAC'tan aldım. Petlas da bu arada teste konuk olmuş. Bu da bizi sevindirdi. Şimdi size testten biraz bahsedeyim. Lastik ölçülerimiz 225, 40, 18. Toplamda 27 lastik teste dahil olmuş. Ben 13 tanesini aldım çünkü 13 tanesi Türkiye piyasasında bulabileceğimiz lastikler. 32 kategoride test edilmiş. Fakat bunların 12 tanesi yayınlanmıştı. Ben onlardan 10 tanesini size yansıtacağım. Neden 2 tanesini yansıtmadım? Çünkü bir tanesi fiyat bilgisiydi. Diğeri de çok fazla önemli olmayan aşınma ile ilgili bir bilgi. Onu zaten ömür testinde vermiş olduk. Lastik seçimi yaparken de sadece tek bir test verisine bakmanızı tavsiye etmem. Birkaç tane test verisine bakın. Mesela geçmiş yılların testleri var. Paylaşıyorum YouTube kanalında ve TireReview.com'da mesela onların linklerini de açıklamaya bırakırım sizlere. Oralara bakabilirsiniz. Ben tabii ki bu verileri İngilizce olarak aldım, Türkçe'ye çevirdim ve sizlerle öyle paylaştım. Çünkü burası paylaşıyorum YouTube. Bir de sizlerden şöyle bir ricam olacak. Geçen sene yayınlamış olduğum testi 58.000 kişi izlemiş. Ne yazık ki 1000 beğeni dahi almamış ve videoyu izleyenlerin abone oranı sadece %3.3. Yani videoyu izleyenlerin yaklaşık %97'si abone olmamış. Lütfen kanala abone olalım. Siz abone olun, videoları beğenin. Ben de daha fazla içerik sizler için üreteyim, motivasyonum olsun diyelim. Şimdi hemen test verilerine geçelim. İlk test verimiz kuru zemin frenleme. Aracın hızı 100 kilometreden 0'a kadar düşürülüyor. Michelin, Nokian, Goodyear, Continental'i de buna ekleyebiliriz. İyi bir performans sergiliyor. Matador ve Full'da biraz daha uzun bir fren mesafesine ihtiyaç duymuş. Islak zemin frenleme testinde aracın hızı 80'den 0'a kadar düşürülüyor. Özellikle çok fazla yağış olan yerler, Karadeniz bölgesi gibi bence ıslak zemin frenleme ve ıslak zeminde yapılan diğer testlere biraz daha önem verebilirler. Goodyear, Michelin, Bridgestone iyi performans sergilerken Petlas, Nankang, Full'da kötü bir performans sergiliyor. Islak zemin yanal tutuşta aracın viraj içerisindeki tutunma kabiliyeti ölçülüyor. Dunlop, Goodyear, Bridgestone iyi performans sergiliyor. Hatta Fulda ve Hankook'u da dahil edebiliriz. Aynı değerler çünkü. Nokian ve Petlas ise en düşük değere sahip olan lastikler. Islak zemin kızaklama yine önemli bir test. Aracın hangi süratte kaymaya başladığını, yani suyu artık daha fazla tahliye edemeyip yoldan temasının kesildiği hızı gösteriyor. Goodyear, Continental iyi performans gösteren lastikler. Nokian ve Petlas ise sınıfta kalmış diyebiliriz bu hususta. Karlı zemine geldiğimizde özellikle doğu bölgesinde yaşayanlar mesela bu tabloya biraz daha dikkat edebilirler. Michelin, Dunlop, Bridgestone, Semperit güzel bir lastik. Hatta geçen seneki yorumlarda Semperit'ten övgüyle bahsetmişlerdi. Sizler de yorumlarınızı mutlaka yazın kullanmış olduğunuz lastiklerle ilgili. Tabii ki taraflı yorum yapmayın. Tarafsızca yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Bunlar alacak kişiler için referans olacaktır. Karlı zemin frenlemede Nokian, Nankang nasıl okunuyorsa artık Petlas iyi bir performans sergilemiyor. Karlı zemin çekiş testinde Michelin, Fullda, Matador iyi performans gösterirken Petlas ve Nankang yine kötü performans sergiliyor. Buzlu zemin frenleme testinde aracın hızı 20 kilometreden 0'a kadar düşürülüyor. Nokian, Bridgestone, Michelin iyi performans gösterirken Continental ve Nankang iyi performans sergileyememiş. Gelelim gürültü seviyesine. Dış gürültü ölçülüyor arkadaşlar ve lastik etiket değerlerinden farklı olabilir bunlar. Test verilerine ben biraz daha fazla güveniyorum açıkçası. Nokian, Matador, Goodyear. Evet, gerçekten Goodyear son yıllarda gürültü seviyesinde çok iyi çalışıyor herhalde mühendisleri ki iyi performans sergileyen lastikler içerisinde oluyor genelde Goodyear. Fulda ve özellikle Hankook kötü performans sergiliyor. Eğer bir Japon aracına biniyorsanız Hankook'u bence tercih etmeyin. Öngörülen lastik ömrü. Evet, lastiklerinde tabii ki bir ömrü var ve Goodyear, Hankook, Michelin iyi bir performans sergiliyor. Petlas ve Nankang kötü performans sergilemiş. Yakıt tüketimine geldiğimizde arada büyük fark yok açıkçası ve ben hep şunu söylüyorum. Ekonomik sürüşler sergilerseniz zaten bu tablonun çok da bir önemi kalmıyor. Ama biz yine de bahsedelim. Continental, Petlas ve Matador 5.6 litreyle iyi performans gösterirken Nankang yine maşallah yaktırıyor yani. Gelelim değerlendirme kısmına. Kuru zemin, ıslak zemin, karlı zemin ve buzlu zeminde %17 konfor ve değer, yani kaç liraya ne kadar yol alacağınız bilgisi oluyor değer. O şekilde söyleyeyim sizlere. %16'lık ölçüler
baz alınarak sıralama oluşturulmuştur. Eğer tireReview.com'a girerseniz orada kendi değerlendirmenizi yapabilirsiniz. Yani sizin için mesela ıslak ve karlı zemin performansı çok önemliyse onları biraz daha yüzdelik değerini arttırıp sıralamanızı ona göre bulabilirsiniz. Kaldı ki tablolarda size yardımcı olacaktır. 13. sırada Petlas var. Düşük yuvarlanma direnci en büyük artısı. Özellikle ıslak ve karlı zeminde ise düşük bir performans sergiliyor. 12. sırada Nankang var. Ortalamadan daha iyi bir gürültü seviyesiyle sadece öne çıkmış. Zaten tabloda da gördük, pek bir artısı yoktu. Tüm zeminlerde düşük performans ve kısa lastik ömrüyle bayağı bir puan kaybediyor. Semperit 11. sırada ıslak ve karlı zeminde ortalamanın üzerinde bir performans sergilerken yüksek gürültü seviyesi ve düşük lastik ömrüyle puan kaybediyor. Fulda 10. sırada yer alıyor. Karlı zeminde ve ıslak zeminde yanağı tutuşta iyi performans gösterirken kuru ve ıslak zemin frenlemede düşük performans ve yüksek gürültü seviyesiyle puan kaybediyor. 9. sırada Uniroyal var. Islak zemin frenlemede ortalamanın üzerinde bir performans sergilerken diğer tüm testlerde ortalamanın altında kalıyor. Matador 8. sırada karlı zeminde ortalamanın üzerinde bir performans göstermiş ve düşük gürültü seviyesiyle öne çıkmış. Kuru ve ıslak zeminde ise düşük performans gösteriyor. 7. sırada Nokian var. Sevilen bir lastik. Kuru ve buzlu zeminde iyi performans göstermiş, düşük gürültü seviyesiyle öne çıkmış. Karlı ve ıslak zeminde ise aynı performansı sergilememiş. 6. sırada Continental var. Islak ve kuru zeminde iyi performans gösterirken karlı ve buzlu zeminde ortalamanın altında bir performans sergilemiş. Dunlop 5. sırada yer alıyor. Islak zemin yanağı tutuşta en iyi performansı elde eden lastik. Yüksek dış gürültü seviyesi ise puan kaybetmesine sebep oluyor. Hankook 4. sırada yer alıyor. Islak, kuru ve karlı yol koşullarında iyi performans sergileyen lastik uzun bir kullanım ömrü de vaat ediyor. Buz üzerinde ise uzun bir fren mesafesine ihtiyaç duymuş. Bridgestone 3. sırada ıslak ve karlı zeminde iyi performans gösterirken tüm testlerde ortalamanın üzerinde bir performans sergiliyor ki bu önemli bir veri. Michelin 2. sırada yer alıyor. Kuru zeminde en kısa fren mesafesi, karlı zeminde çok iyi performans sergilerken uzun ömür ve sessizlikte bunun yanında geliyor. Islak zemin yanağı tutuştaysa düşük performans sergilemiş. Birinciliği Goodyear alıyor. Islak zeminde en iyi fren mesafesi ve en iyi performansı gösteren lastik oluyor. Karlı zeminde de iyi performans gösteriyor ve aynı zamanda uzun ömürlü ve sessiz bir lastik. Tablolardan da gördüğümüz kadarıyla Goodyear'ın neredeyse hiçbir olumsuz yanı yok. Birinci sırayı alnının akıyla almış diyebiliriz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.